Merhabalar değerli dostlar. Efendim Ramazan bitti, bayram bitti hayırlısıyla. Bayram tatilinde böyle bir karla güneşi birleştirdik. O yüzden burnum kıpkırmızı oldu. İnşallah 3-4 güne geçecek. Şimdi efendim ekonomide biliyorsunuz bazı ezberler var. Altın da bunlardan bir tanesi. Hepiniz merak ediyorsunuz ne oluyor bu altına diye. Bazı uzmanlar haklı olarak vallahi biz de anlamadık diyor. Ben ise işi biraz temelden inceleme kararı aldım. Müsaadenizle sizinle paylaşacağım. Şimdi klişe bir kelime var. İşte savaş ihtimali olursa ya da savaş olursa altın yükselir diye. Doğru. 1980'lerde zaten kendini gösterdi. 1980'lerde hatırlarsanız daha başlarında İran-Irak Savaşı çıktı. Ve İran-Irak Savaşı ile beraber böyle 140 dolarlar civarında ons fiyatı dolaşan altın yükseldi. 600 dolarlara kadar geldi. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Öyle bir geriledi ki o rekor fiyatları bulması 27 yıl aldı. Şaka yapmıyorum. Yani 1980'lere, 2007 nere? Yani herkes çok ciddi sıkıldı. Fakat ondan sonra altın kendini yavaş yavaş her sene yukarıya doğru atmaya başladı. Ancak 1980'leri hatırlayalım. Gençler hatırlamayacak tabii haklı olarak. Enflasyonlar o zaman yüksekti. Yani bütün dünyaya gittiğinizde ülkelerin enflasyonları inanılmaz yüksek orandaydı. Mesela çok iyi hatırlıyorum. Kendim doktora tezinde bizzat belirttim. Gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki enflasyon farkı 70 puandı. Şaka değil. Ve herkes altın alıyordu. Ayşe teyzelerin işte o nasıl diyeyim refleksi o zaman başladı. Yani babam rahmetli Erdoğan Hoca şöyle derdi. İnsanlar zenginliğini şöyle gösterirdi. Gaz tenekesi içerisine koyduğu altınla gösterir dedi. Şimdi öyle değil. Şimdi biraz daha farklı. O yüzden refleks de aynı şekilde çalışmıyor. Yani o zaman dediğin gibi dolar zayıftı. Merkez bankalarının güvenilirliği bile tartışılıyordu. Yatırımcı için güvenli liman altındı. Başka bir şey akla gelmiyordu. Şimdi bugün farklı. Bugün İran Savaşı patladı. Risk arttı. Belirsizlik yükseltti. Altın önce klasik hareketini yaptı. Yani yükseldi ve rekor kırdı. 5000 doların üzerine çıktı. Zaten yükseliyordu. İyice yükseldi. Yani savaştan önce de yükseliyordu. Hafızası zayıf olduğu için insanoğlunun pek hatırlamıyor. Nereden nereye geldi. Fakat beklenen olmadı. O rekorlardan işte bugün ben size bu videoyu hazırladığım zaman 4200 dolara kadar geri çekildi. Belki daha da aşağısı olabilir. İşte meşhur teknik destek seviyeleri var. Aynı coğrafya, yine bir savaş ama tamamen farklı bir fiyat davranışı. Peki ne değişti? Yani insanlar bunu hep soruyor kendine. Ya cevap aslında oldukça net ama belki kabul etmek istemiyor insanoğlu. Çünkü nedir biliyor musun? Yeni fikir gelir, eski fikri müzeye kaldırır. Ama eski fikrin sahipleri direnirler. Yok ya öyle değil falan filan diye. Çok hep üzüldüğümüz ya da apansız yakalandığımız bazı gelişmeler oluyor. O yüzden yani altında da böyle. Ben bu meseleye bu şekilde bakıyorum. Yani kızmasın kimse. 1980'lerde dediğim gibi alternatifler çok kısıtlıydı. Dünya değişti artık bugün. Yani bugün finansal sistem çok daha derin, çok daha fazla enstrüman var. Yok Amerikan tahvilleri, yok yüksek faiz ortamı, doların işte rezerv güç olarak kendini koruması, insanların artık doları beynelmilel bir tasarruf aracı ya da değer saklama aracı olarak kullanması, gelişmiş finansal araçlar ve aracılar aynı zamanda. Bunlar çok ciddi rakipler. Şimdi dolayısıyla eskiden savaş çıktığında herkes koşa koşa altına gidiyordu. Bugün yatırımcı hoppa bir dakika diyor. Ben bir soru soracağım. Şimdi faiz ne diyor? Yani diyor ki yani tamam altına kaçayım ama diyor paramı daha iyi değerlendirecek bir enstrüman varsa ki vallahi süpermarket gibi istersen raftan al sonra geri koy beğenmezsen. Yani dolayısıyla bu kadar çok enstrümanın olduğu bir yerde altın artık alternatifsiz değil. Dolayısıyla İran Savaşı'nda da bu oldu. Alternatifsizlik ondan sonra eskiden altını yukarı taşıyordu. Şimdi çok alternatif var. Şimdi Amerikan Merkez Bankası bir kere sıkı para politikasına devam edebilir. Yani burada büyüme endişeleriyle enflasyon endişeleri birbiriyle yarışıyor. Hangisi galip gelecek şimdi onu bilmiyoruz. Yani bu yüksek faiz ortamı ve güçlü dolar dediğim gibi altının üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Dolayısıyla bu iki güç çarpışıyor. Sonuç zaten ortada. Bir de yatırımcı davranışı da artık farklılaştı. Yani bunu da kabul etmemiz lazım. Yani manuel işlemler var insanların yaptığı, bir de algoritmik işlemler var. O kadar 1980'lerde
bu kadar hızlı bir piyasa yoktu. 80'ler yavaştı ve daha az spekülatifti. Şimdi bugün çok hızlı. Altın son 2 yılda çok ciddi bir yükseliş yaşadı. Yani biz hani İran Savaşı'nda zirve görülünce hadi buradan da topukluyoruz 10.000 dolara falan diyenler de oldu ama yani şöyle olmadı. Ama şu an yaşananı da altından kaçış olarak nitelendiremeyiz. Bu bir satış fırsatı oluşturdu. Bunu kabul etmemiz lazım. İnsanlar kârı cepte gördüler. Tabii fiyatlar da hızla geri çekildi. Şimdi dolayısıyla altını artık sadece bir korku varlığı olarak tanımlamayacağız. Aynı zamanda bir portföy enstrümanıdır altın. Yani sadece bu korkuyla geldim altına vazgeçtim geri döndüm veya atayım kenara dursun öyle bakmıyor insanlar artık. Yani birçok alternatifin arasında değerlendirilen güçlü bir alternatif. Dolayısıyla altını sadece bugün jeopolitik risklerle adlandırmak yanlış olur. Aynı zamanda fon akımlarıyla, pozisyonlara bakmak lazım, likiditeye bakmak lazım vesaire vesaire. Şimdi burada önemli bir ayrım yapalım. Yani bu düşüşü birçok kurum trend kırılması olarak tariflemiyor zaten. Diyor ki bu bir düzeltme. Hatta ilginç olan şu, altın düşerken bile büyük oyuncular, büyük bankalar, büyük finans kuruluşları ya bir şey görmediniz diyor, daha da yukarı gidecek diyor. İşte JP Morgan var, ondan sonra Goldman Sachs var, Citigroup var, ondan sonra UBS, Deutsche Bank, bunların hepsi diyor ki bunlar yani 6.000 dolarları da göreceğiz diyor ve bu iyimserliğin ardında araştırdığınız zaman 3 tane önemli argüman yakalıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi merkez bankalarının talebinin bitmemesi. Ara sıra duruyor, vazgeçiyorlar, sonra tekrar alıyorlar bunu. Ve dünya genelinde özellikle gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları altın alımını sürdürüyor. Gelişmiş ülkeler de alıyor ama daha çok gelişmekte olan ülkeler. Bu bir. İkincisi küresel bir borç sorunumuz var. Ciddi bir borç sorunumuz var. İnanılmaz bir borç sorunu var. Ve artan kamu borçları mecburen genişleyen para politikası yaratıyor. Siz ne kadar hani faizi yükseltip talebi düşürmeye çalışıyorsunuz. Faizi yükselttiğinizde bir dönem sonrasının para miktarını arttırıyorsunuz. Bu kadar basit. Ya bu niye bu görülemiyor bunu anlamıyorum çok. Yani dolayısıyla yatırımcı diyor ki bu kadar bol para sonunda diyor bir balon yaratacak, en güzeli diyor ben diyor gerçek varlıklara gideyim. Kim bu? Altın. Tabii dolayısıyla yani altın talebi durmadı. Yani kırılmadı. Devam ediyor. Daha azalarak devam ediyor. Satış yapıldı. Millet cebine koydu. Üçüncüsü ise jeopolitik riskleri illa çok önemseyen varsa diye anlatıyorum. Bitmeyecek arkadaş bu. Yani İran savaşı bitebilir. Ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Eline başka bir şey gelecek. Çin-Tayvan gerginliği var. Rusya-Ukrayna bakın yukarıda bitmedi. Gazze meselesi gözün önünden gitmiş gibi gözüküyor. İsrail yayılıyor ya. Lübnan'ı işgal etmek üzere. Hatta etti bile. Yani bütün bunlar jeopolitik olarak risklerin azalmadığını bize gösteriyor. Dolayısıyla yani olumsuz görüşte olanlar da var ama bu bahsettiğim 3 sebepten dolayı altının tekrar yukarıya doğru hareket edeceğini ve eski rekorlarını bile kırıp daha yeni rekorlara yelken açacağını söyleyenler var. Kötümser olanları da söyleyeyim hadi bilimsel ahlak gereği. Onlar da diyor ki ya kalabalık oldu altında diyor. Herkes altın aldı diyor. Herkes aynı tarafa geçti. Dolayısıyla diyor bir süre daha baskı altında kalacak, yeni bir denge oluşacak diyor. Aslında kötümserler de çok kötümser değil. Sadece bu denge noktası nerede kurulacak? Acaba hani herkesin bahsettiği o 4100'lerde mi kurulacak? Ondan sonra mı yükseliş başlayacak? Ona kimse emin değil. Ama yükseleceğine dair kanaatler çok daha fazla. Dolayısıyla sabırla beklemek lazım. Unutmayın malı satın alırken kazanırsınız. Ben Ekim ayının 2025'inde destek yayınlarından çıkardığım bir menfaat ekonomisi kitabı vardı. Bunun içerisinde bir tane bölüm tamamen altına ayrılmıştı ve dikkat edin dedim. Yani böyle sert yükselişlerin ardından çok ciddi düşüşler geliyor. İşte burada fırsat geliyor. Ama bu fırsatı şöyle ben en dipten alacağım, en yukarıdan satacağım diye bir şey yok. Kademeli olarak alış yapıp aşağı doğru ortalamayı düşürmek lazım. Ardından da hedef satış fiyatınızı belirleyin bir kere. Yani en yüksekten satacağım diye bir şey yok. Dolayısıyla tavsiyem hedef alış ve hedef satış fiyatlarını salim kafayla, temiz kafayla belirleyin ve onlara sıra geldiğinde onlara ihanet etmeyin. En önemlisi bu. O sırada ay hay Allah falan diyorsunuz ama aslında sağlam kafayla, selim akılla verdiğiniz kararlar genellikle aslında doğru çıkıyor. O yüzden konjonktürden etkilenerek aldığınız anlık kararlarla zarar ediyorsunuz. Bunu unutmayın efendim. Hepinize hoşça kalın diyorum.